Adım Nevin Taş. İki çocuk annesiyim. Kız çocuğum var, 2 tane. Doğma büyüme can kurtaranlıyım. Orada büyüdüm. Orada okudum. Öğretmenler evinin oradaki şeyimiz Çevre Kahve Öğretim Okulu'ydu. Orada da okudum, bitirdim. Sonra Akşam Kız Sanat Lisesi'ni bitirdim. Benim çocukluğum can kurtaranda, doğma büyüme can kurtaranda olduğum için ama akrabalarım çoğu da Vefa'da oturuyorlardı. Devamlı gidip geliyoruz. Yani Fatih'e yabancı değilim. Şu anda da orada zaten muhtarlık yapıyorum, belki biliyorsunuzdur. 2002 senesinden beri yani 20 seneye yakın muhtarlık yapıyorum. 5 dönemdir. Tabii ki. Çocuklarımız hep sokakta geçerdi zaten. Yani böyle kötü bir durumda değildi sokaklar mesela. Biz kapımızı bacamızı hiç kilitlemezdik. Çocuklarımıza parkımız vardı. Oraya giderdik. Piknik alanlarına giderdik. Gülhane Parkı mesela. Orada çocukluğum orada geçti benim. Bir de çok yakın olduğumuz için devamlı oradaydık. Valla seksek oynardık. Beş taş oynardık. Yılan, gazoz kapağından yılan diye bir oyun vardı. Onunla oynardık. Erkek gibi büyümüştüm ben zaten. Çok iyi biliyorum, hatırlıyorum da kendim. Tabii ki, tabii ki. Can Kurtaran'da ahşap bir evde oturuyorduk zaten. Çok viran bir evdi. Sonra restorasyon yapıldı o ev. Yapınca biz tabii orayı tahliye ettik. Sonra başka bir yere geçtik, kiracıydık. Sonra da mal sahibi olduk aynı bina içerisinde ama tabii şu anda da satıldığı için de şu anda orası otel oldu. Yani Can Kurtaran geneli otel olmaya başladı. Şöyle, çok metruk evlerimiz vardı. Çok eski ama tabii çok. Ben mesela nasıl anlatayım, ben 52 doğumluyum. Düşünebilirsiniz, o zaman evlerimiz bir de cumbalı evlerimizdi. Çok güzeldi. Kafes kafes camları vardı. Ondan sonra açardık. Çok güzeldi. Sonra ne oldu tabii? Ahşaplar viranlaşınca, edince şey oldu. Sonra restorasyon yaptılar. Otellere dönüştü zaten Can Kurtaran. Öyle yani. Evet, mahalle kültürümüz çok güzeldi. Harikaydı. Biz herkes kalkar sabahleyin, kapısının önünü siler, süpürür, yıkar, paklar. Biz orada otururduk. Herkes el işlerini alırdı. Mesela büyüklerimiz, bütün anneler, babalar dahil eşlik ederlerdi bize. Bir hastalık olsun, bir düğün olsun, mesela diyorum ya ölüm olsun, hep birlikteydik. Herkes birbirine yemek götürür, getirirdi. Ama şu anda mahalle kültürümüz diye bir şey kalmadı maalesef. Tabii ki, tabii ki. Ben dedim ya sahil kısmında şu andaki öğretmenler evinin orası 44 okuluydu. Adı 44 Mektebi okuluydu. Ahşaptı içi. Çok güzeldi. Bahçesi vardı kocaman. Oynardık orada. Sahilde çok yakındı. Tabii biz o zaman gidemiyorduk çocuk olduğumuz için. Neyse bu sefer orası da bir zaman geçtikçe benim mesela çocuklarım da orada okudu. Aynı okulda okudular. Kız kardeşim, oğlan kardeşim filan da. Hepsi okuldan mezunlar. O yüzden dediğim gibi şu anda orası zaten şey oldu. Ahşaptı. Merdivenleri filan hep ahşaptı. Çok şirin bir okuldu. Sonra tabii restorasyon olunca şu anda öğretmenler evi olarak devam ediyor. Pek hatırlıyorum da mesela. Onlar beni buluyorlar zaten. Evet, Face'ten falan buluyorlar, Instagram'dan buluyorlar. Sonra biz şey yapıyoruz, mesela Sultanahmet'te Can Kurtaranlılar semtlerinde. Onlarla görüşüyoruz şu anda. Hatta ayda bir kere toplanıyoruz. Öğretmenler evinde, bizim Çatladı Kapı'da Can Kurtaran tesislerimizde hep beraber bir öğlen yemeği veya bir sabah kahvaltısı hazırlıyoruz, organize edip hep beraber buluşuyoruz orada. Ben zaten çalışıyordum. Muhtarımız da rahmetli oldu. Abdullah Nacaroğlu. Benim babam da azasıydı zaten. Çok seneler önce. Bu sefer vekaleten kız kardeşi bakıyordu. Kız kardeşin aday olmayacağını öğrendim. Ben avukat yanında sekreterlik yapıyordum. Dediler bana teklif çok geldi mahalle sakinlerinden. Nevin abla ne olur aday ol, aday ol ama hiç aklımda bile yok. Hiç düşünemiyordum yani. Neyse çok ısrarlara dayanamadım. Sonra gittim vekaleten bakan kız kardeşi, eski muhtarımızın kız kardeşi aday olmayacağını söyledi. Ben de tabii babam tabii kendisi orada aza olduğu için gidip ondan fikir almadan da aday olmadım. Dedim ki hani biz öyle bir şeyde büyüdük, terbiyede büyüdük, saygınlıkta büyüdük.
Gittim kendisinden fikir aldım. Dedim Yüksel ablacığım böyle böyle siz aday mısın? Dedik yok kızım dedi. Bana çok yorucu geldi dedi. Peki dedim ben düşünsem muhtarlığı bana destek verir misin dedi. Hay hay kızım dedi. Yani çok memnun oldu benim olacağımdan. Sonra ben onun desteğiyle de muhtar oldum. 2002 senesinde oldum. Haziran 2'de bir şey oldum. Ara seçimden geldim ben. Kazandım. Ondan sonra kazanınca tabii o esnada pardon özür dilerim. Aday olacağını duyanlar 11 tane aday çıktı karşıma. Erkek bir tek bayan benim Savaşçı. Aday olunca bu sefer onlar da girdiler tabii. Tabii arada bir çok boğuşma oldu ama ben o kadar sakinim ki. Ben oturdum orada hiç kıpırdamıyorum bile. Adaylar 11 tane oldu. Neyse ben çok büyük bir farkla muhtar seçildim. Ondan sonra da bir daha da karşıma aday çıkmadı. 5 dönemdir yapıyorum. Şu anda iyiyim. Mahalle insanlarımızdan, diyaloglarımız iyi. Her şeylerinden ilgileniyorum ve aday da çıkmıyor. Devam ediyorum. Çavdar Akşam Kız Sanat Okulu'ndan mezun oldum ben. Evet. Okulumuz orası da öyle bir ahşap okuldu. Akşam Kız Sanat. Çok güzeldi. Arkadaşlarımız da çoktu. Yani diyaloglarımız çok iyiydi. Oradan mezun oldum ben. Evet. Gençken. Şöyle, mesela Cennet Bahçesi vardı Küçükçekmece'de. Babam her perşembe günleri izinli olurdu. Kahveyi babam çalıştırıyordu çünkü Erotaş Kültür Merkezi'ni. Cennet Bahçesi diye bir yere giderdik. Piknik yapardık, denize girerdik. Ondan sonra ama biz tabii ailece giderdik. Öyle yalnız falan gezen biri değildik biz. Babamızla, ailemizden gider gezerdik. Florya'ya mesela giderdik. Gülhane Parkı'na pikniğe giderdik. Yakın olan yerleri. Öyle gezerdik. Hayvan bahçemiz vardı, hayvanlarımız vardı çeşit çeşit. Ondan sonra gezerdik orayı. Tepede konser verecek yerimiz vardı. Orada konserler oluyordu. Devamlı konserlerimiz oluyor. Şey vardı, Hacivat Karagöz oynatırlardı. Havuzlu bahçe vardı orada. Hacivat Karagöz oynardı. Onları babam bize seyretmeye götürürdü. Akşamları veya gündüzde devam ediyordu. Çok güzel. Akvaryumumuz vardı, balıklarımız. Oraya gezerdik. Çok güzel. Vallahi konserler o zaman eskilerden mesela türkücülerin çoğunluğu gelirdi. Mesela İzzet Altınmeşe gelirdi. Ondan sonra şey çok Aşık Veysel, eşi Gülşah Hanım rahmetli. Onlar gelirdik, onları izlerdik çok. Babam çok severdi onları. Yani çok eskilerden biri pek onları hatırlayamıyorum çok kalan kısımlarını. Ama Aşık Veysel'i çok iyi tanıyordum. Allah rahmet eylesin, eşi Gülşah'tı. Çalardı, söylerdi. Dinlerdik, çok hoşumuza giderdi. Çankurtar'ında bizim ilk muhtarımız Abdullah Nacaroğlu. Büyük bir alanımız vardı. Öğretmenler evi, şu andaki öğretmenler evimizin hemen karşısında. Orayı yazlık sinema olarak açtı. Çankurtaranlar hep orada. Her akşam oralara giderdik. Sinema film izlettim. O zaman ahşaptan sandalyeler, böyle şey değil, modern değildi. Ahşap ama çok mutluyduk. Çekirdeğimizi, fıstığımızı alır giderdik oraya. Şimdi şöyle, çoğunlukla zaten dedim ya mahallemize muhtar olduğu için Abdullah abi rahmetli nur içinde yansın en çok Erol Taş filmlerini getirirdi. Susuz Yazlar, Yılanların Ötesi. Yani çok filmlerini oraya getir seyrederdik. Çocuk bazı şeyler, değişik filmler, çocuk filmleri getirirlerdi, izletirlerdi. İzlerdik biz de. Çok güzeldi. Tabii çoğunluk gitmezdi ama çoğunluk kahve bizim mahallelerde çevrilirdi. O zaman yerleşim yeri de olduğu için mesela evlerden de anlaşırlardı vatandaşlarla. Evlerin içinde çevirirlerdi, sokaklarımızda çevrilirdi. Ben de kahvenin, ben bahçesiydim, amcam beni çok severdi. İlk yıl ben büyük abisinin kızıyım. Ondan sonra çok severdi. Devamlı film setlerine giderdik. Mesela o bölümlerde bizim çevrilen yerlerde. Bir de şeyde çektik biz gitmiştik. Susuz Yaz filminde. Hülya Koçyiğit'le çevrilen Yılanların Öcü, Susuz Yaz. Onlara gitmiştim ben. Yine çocuktum, hep taşırdı beni yanında. Vallahi orada Cüneyt Arkın mesela, Hüseyin Baradan, Ahmet Tarık Tekçe. Onları hatırlıyorum. Ondan sonra Aysel Tanju vardı. Daha çok çok vardı. Pek hatırlayamıyorum şu anda onları. Onlar falan çok iyi. Mesela en çok Kadir Savun. Allah rahmet eylesin. Onlar vardı. Evet. Tanışıyorduk, ailece de görüşüyorduk.
Amcamlar da çünkü can kurtaranda oturuyordu. Öyle yani. Valla birkaç yerde şöyle nasıl diyeyim, bir kere Bolu'ya gitmiştik. O zaman biraz daha büyüktüm tabii. Bolu'ya gitmiştim. Vatandaşlar tabii amcamı görünce orada o bütün Bolu ayağa kalktı tabii. Kötü rollü adam gelmiş, kötü adam gelmiş diye bağırıyorlar. Sonra orada bir vatandaş çıktı, amcama taş atmaya başladı. Amcam da tabii tebessümle, siz bana dedi taş değil ekmek atıyorsunuz dedi. Evet, o anısı çok önemliydi biliyor musunuz? Böyle yani geçerdi. Çok şeyler vardı tabii fazla hatırlayamadım. Bir dedim ya işte devamlı can kurtaranda çekildiği için başka yerler hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorum. Yani çoğunluk bizim orada çekiliyordu. Can kurtaranda. Mesela Kemal Sunal, Cüneyt Arkınlar hep bizim oradaydı. Hülya Avşar bile gidiyordu. Hülya Koçyiğit. Bayağı çok artistler geliyordu. En son Mustafa Topaloğlu geldi. Televizyon filmi çekiyordu. Tadımın kuru yemiş reklamını yaptı. Evet oydu. Mustafa Topaloğlu. Bakkallardan. Bakkallardan kilo alırdık. Nasıl mesela böyle kilo falan yoktu. Mesela külahlara koyarlardı. Mesela çay alınırdı, açık çay. Açık şeker alınırdı. Mesela açık reçel mesela bal. O tür şeyler ama bakkallardan alırdık. Market falan yoktu o zamanlar. Hep bakkallardan alırdık. Çok da güzeldi. Çok hoştu. Bakkalımız mı? Bakkalımız var sayılı. Yani bir, iki, üç tane filan bakkalımız var. Şu anda yok. Zaten orası artık açılacağı için oteller açılacak işte. Şeye dönüştüğü için pek öyle market filanımız yok. Sağlık ocağımız yok. Çok uzak. Öyle yani. Yani köyün bir oldu can kurtaran. Esnaf tabii. Şimdi mesela bir Ömer amcamız vardı. Manav. Mesela o zaman böyle kağıtlardan, kese kağıtlardı. Seçerdik, alırdık. Ömer abi derdik. Veya bize o çıkar elma verirdi, portakal verirdi. Mesela kiloyla babamızdan biz zaten hep ailece yapardık. Giderdik Ömer amcadan alışveriş yapardık. Pazarımız vardı. Akbıyık Caddesi'nde. Ondan sonra o pazarımız kalktı. Oradan alışveriş yapardık. Küfeyle beyler çalışırdı. Biz mesela ne alışveriş yaparsak küfeye koyar eve kadar getirirlerdi. Böyle bir kültür çok güzeldi. Şöyle sokak satıcıları tabii mesela patates soğancı geçerdi at arabasıyla. Ahşap at arabasıyla domates satarlar. Sebze satılırdı. At arabasından da alınabiliyordu o zamanlar evet. Ama çok güzeldi o da. Şöyle bizim sahil kesimimizde Pembe Köşk diye bir vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu anda Mevlana Halı olarak açıldı. Orada babam haftanın bir günü izinli kalırdı, kendine izin verirdi. Bizi çoluk çocuğu topla, biz 5 kardeştik. Rahmetli olanlar da var içinde. Oraya giderdik yemeğe. Köfteci Selim'imiz vardı Sultanahmet'te. Belki duymuşsunuzdur. Meşhur. Çoğunlukla oraya götürdü babam bizi. Evet. Ermeni vatandaşlarımız vardı. Onlarla da diyaloglarımız çok iyiydi, komşuydu. Onlar da çok kibar insanlar. Biz bayramlarda giderdik, onların kapısını çalardık. Bayram, şeker bayramı, kurban bayramında. Bizde de eskiden böyle mendiller vardı. Bez mendiller. Onlara şeker, çikolata koyarlardı. Bize ikram ederlerdi. Kapılarını çalardık. Bir arzunuz var mı? Çocuktuk yani çok şeydik biz böyle. Büyüdük. Çok nezih insanlardı. Çok seviyorlardı bizleri. Bizler de çok seviyorduk kendilerini. Allah razı olsun. Onun bir Paskalya bayramlarını hatırlıyorum. Çörek falan yaparlardı. Renkli yumurtalar boyanırdı. Sarı, kırmızı filan. Bizleri çağırdı. Çocuk olarak toplardı. Hepimize böyle çıkı yaparlardı. Çıkın içine koyarlardı. Verirlerdi bize. Çok iyiydik. Tabii sokak düğünlerimiz olurdu bizim mesela. Mesela bir kına gecesi yapsak, benim muhtarım şu andaki karşısındaki parkta yapardık. Sünnet çocukları, fakir çocukları ben o zaman da yaptırıyordum. Mesela genç muhtar olmadan önce de. Yani mahallenin sorunlarını çözmeye kalkıyordum. Yapıyordum yani. Mesela çok gariban birileri olunca hemen toplu sünnet yapardık. O zaman bizim belediyemiz falan yapmıyordu. Yoktu öyle bir şey.
Komşular olarak durumları iyi olanlar maddi yardım yapıp okulumuzun bahçesi vardı. Orada çok sünnet yaptık biz. Mahalle halkı olarak. Yapılıyordu şu anda yani. Çok güzeldi o da. Yok, şu andaki Cevri Kahve Öğretim Okulu orası Bostan'dı. Sonra orası temizlenince koca bir alan oldu orası. Orada yapardık. Fakir fukaranın düğünlerini. Çok güzel olurdu. Tabii ki. Orada da mesela incir ağaçları çok vardı. Rahmetli Abidin amca diye biri vardı, yaşlı. O bize böyle çıbıklı şey yapardı. Ahşaptan bize incir koparırdı. Sepetlere koyardı. Derdi gidin babanızdan para alır, annenizden derdi. Gelin buradan size incir vereyim derdi. Yeşil salatalıklar, kara lahanalar, domates, biber, her şey gidip buradan alışveriş yapıyor biliyorduk. Çok güzeldi orası. Bostan da orası. Şöyle, şimdi sahilde zaten trenimiz vardı bizim, can kurtaran istasyonumuz vardı. En çok kullandığımız araç oydu. Mesela Sirkeci, Halkalı'ya kadar gidiyordu. Bir soğuk suya falan kadar gidebiliyordu. Şu anda zaten şöyle, tren kalktıktan sonra zaten çok sonra otobüsler şey oldu. Zaten tramvaylarımız da vardı bizim. Sultanahmet'ten Gülhane Parkı'nın oradan giden. Biz çocukluk takılırdık o tramvaylara. Açılıp kapanan akordiyonlu kapıları vardı. Gülhane Parkı'ndan oradan hayvanat bahçesine giderdik. Trolleybüsler vardı. Boynuzlu böyle otobüsler vardı. Onları kullanıyorduk. Vapur da kullanıyorduk. Sirkeci zaten Eminönü. Oradan kalkardı otobüsler, vapurlar. Oradan gidip gidiyorduk mesela. Çoğunlukta giderdik. Sarıyer'e, Tellibaba'ya. Ziyaretlere giderdik orada. Çok güzeldi oralarda. Ama tabii eskisi gibi değil. Maalesef. Vallahi onları pek hatırlamıyorum. Sadece sütun olarak biliyorum. Yani olan yerleri. Şu anda zaten restorasyon oluyor. Belki gördünüz, bilemiyorum. O surları biliyorum yani. Mesela surların üzerinde tek katlı binalar da yapılmış vardı. 2 katlı, 3 katlı. Şu anda da var birkaç zaten. Yıkım hazır şu anda. Mesela vakıf olan yerlerimiz çok vardı. Ama çoğu şu anda o tarihi eser olan yerlerin üzerindeki restoranlar mesela, evler şu anda çok çirkin. Hoş değil. Ama onlara da herhalde çözüm bulacaklar. Şu anda evet vardı mesela. Benim şu anda oturduğum Terbiyek Çıkmazı'nın karşısında sur vardı. Üzerinde koca koca binalar vardı. Yıkıldı. Yıkıldı. Benim röportajımdan sonra yıkıldı. Maalesef. Tabii ki. Bostanlarımız vardı çoğunlukta. Orada bütün meyve ağaçları, elma, portakal, her şey vardı. İncir, mesela incir çok seviyorum. Hurma ağacı çok vardı. Şöyle, bir gün çocuktuk, 5-6 kız çocuğuyduk. Duvar dibinden sıyrıla sıyrıla bahçenin üst kısmına çıktık. Oradan hurma kopardık. Bir tane teyzemiz, yaşlı bir teyzemiz bizi kovaladı. Kovalarken bir taş attı, benim kaşımı yardı. Ondan sonra eve gittim ağlayarak. Annem hemen alıp beni hastaneye götürdü. Dikiş yaptılar orada. O anımı hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Tabii. Mesela bulama diye bir şey vardı. Reçel şeklinde. Onu çok alırdık. Severdik. Bir de bonbon şekerleri vardı. Zambo sakızları vardı kare içinde. Bisküvitler. Mesela lokum koyardık arasına. 2 bisküvitin arasına. Öyle yerdik. Çoğunlukla onu çok severdik. Önceden metruk evlerimiz vardı ama oturulabilecek evlerdi. Yani öyle çok kötü değildi. Tabii zamanla olunca tabii ahşap evler olduğu için metruk şekline dönüştü. Yapınca da onlar yıkıma uğradılar. Yerlerine mesela çoğu insanlar da sattı evini. Neden? Otellerin açıldığı, metruk evlerin kalktığını, satıldığını, çok cüzi bir miktarda para verdikleri için insanlar pek kabul etmedi başta. Sonra tabii farklı biraz fiyatlar yükselmeye başlayınca herkesin satmaya başladı orayı. Hani iyi bir para gelince. Ama çoğu da mesela satıldıktan sonra da o metruk evlerimiz dönüştü. Zaten çoğu tarihi eser olan yerler eski haline dönüştürme şeklinde zaten ruhsat veriliyor. Bu sefer de insanlar yaptılar. Terk ettiler can kurtaranı. Betona zaten dönüştü, yığından oldular. Onun için nasıl anlatayım? Bu sefer gidenler çok pişman oldu. Çok pişman oldular ama. Yani bu kadar değer kazanacaklarını düşünemediler.
Yani şimdiki parasından o zamanki zamanın arasında fark var tabii ki. Şu anda zaten oralar artık iyice bir otele dönüştü. Turizme açıldı açıkçası. Yani pek ailede kalmadı. Yerleşim yeri yok yani şu anda doğru dürüst. Valla ben pek iyi düşünmedim. Açıkçasını söyleyeyim. Konut halleri daha güzeldi. Mesela ulaşıma yakın her yer çok ulaşıma yakın. Deniz mesela, vapur, otobüs, tramvay. Onlar çok farklıydılar yani. Şimdi şu anda diyorum ki yani nasıl yapılabilir bilmiyorum ama şu anda zaten trenimiz açılacak. Allah nasip ederse. Yeni onarımlarına başlandı. Artık zaten orası canlanacak gibi düşünüyorum. Ama ben çok üzüldüm. Ben tercih etmedim. Yerleşim olarak kalsaydı daha iyiydi bence. Mesela şöyle, camileri gezerdik. Sultanahmet Camisi. Ondan sonra Akbıyık Camimiz var, İshak Paşa Camimiz var. Biz onları da gezerdik tabii ki. Ayasofya'ya giderdik. Ondan sonra çok Firuze Ağa Camisi'ne giderdik. Hep gezerdik yani. Dini şeylerimizde Ramazanlarda. Mesela teraviye giderdik. Gece yaşlılarla birlikte. Giderdik. Mesela Akbıyık Camisi çok yakın bize. İshak Paşa Camisi çok yakın bize. Sabah ezanında biz giderdik. Namaz kılardık onlarla beraber. Yaşlı teyzelerle uzun etek giyerdik. Çok güzeldiler. Öyle yani. Can kurtarandı. Şu anda komşularla yine irtibat halindeyiz. Yani mahalle kültürümüz biraz devam ediyor. O da ben olduğum süre içerisinde oldu tabii o da. İnsanlarla bir araya geliyoruz. Komşularımızla. Düğünlerimiz işte gene hep beraber el birliğine hastamız, cenazemiz olunca mahalle kültürümü ben yürütüyorum. Ama bir şunu düşünüyorum. Bizim de orada kendi binamız vardı. 4 katlı. Aşağısı 6'da kıraathaneydi. Tabii amcamın kahvesi kapandıktan sonra. Babam çalıştırıyordu orayı. Ondan sonra bir de bir çeşme yaptırdı babam oraya hayrına. Şey yapardık. Su. O zaman sularımız çok kesiliyordu. Sıraya girerdi insanlar. Su alırlardı. Çünkü o zaman çok çok kesiliyordu sularımız. Sonra işte orası rahmetli babam şey olunca, vefat edince tabii mirasçılar ayaklandılar, satıldı. Şimdi ben o can kurtaranda zaten o evimiz yıkıldığı zaman ben çok bunalıma girdim. Şu anda ben kirada oturuyorum orada biliyor musun? Ayrılamıyorum oradan. Ayrılamıyorum. Şimdi bazı bana diyorlar mesela, Nevin abla sen hiç diyor buradan kopamam ki. Hani diğer insanlar gibi yapmadım ben. Ama yine de orada ikamet ediyorum can kurtaranda. İnsanlar şöyle, diyor ki Nevin abla sen olmasan bu mahalle iyice tamamıyla biter. Nasıl diyorsun kahve kapandı, bitti. Yani sen de burada olmasan can kurtaran tamamıyla biter. Biraz ben toparlamaya çalışıyorum inşallah. Tabii tabii akan çeşmelerimiz var. Mesela şu anda restorasyon olan arabaya bindik ya önde. Onun önünde çeşme var. Çok güzel tarihi bir çeşme. Şu anda inşaat zaten orası şey yapıyor. Sağ olsun belediye başkanımız bütün çeşmelerimizi onardı. Yatırlarımızı yaptık. Yatırların çok yerlerini tamir ettirdik. Çok güzel güllük gülistanlı yatırlarımız oldu. Evlerin içinde bile yatırlar var biliyor musunuz? Evet. Mesela gece tek katlı zamanda yapılmış evlerin içinde mutfaklarda kalmış yatırlar. Orada. Şimdi onların hepsi yüze çıkmaya başladı. Büyükşehir de sağ olsun tadilatını falan yaptı. Ergün Başkanımız da yardımcı oluyor zaten. Şimdi şu anda çeşmemizin çoğunu onarıldı. Çok güzel. İnşallah akacaklar yakında. Mesela Muhtarlığın ara sokağında şu anda 3 tane var. Biraz ilerisinde de 2 tane var. Mesela Ağırkapı, Roman Mahallemiz var bizim. Roman Mahallemizin evliliğin içinde dahil var. Çeşmeler mesela kapatılmış, yatırlar içeride kalmış. Onların inşallah zamanla onlar yüze çıkacak inşallah. İşte şu anda dediğim gibi nasıl anlatayım? İşte yatırlarımız, çeşmelerimiz, metruk evlerimiz yapıldı. Çok güzel. Yapılıyor yani şu anda devam ediyor daha yapılacak olan şeyler çok. Tabii boyahane fabrikası vardı, tütün fabrikası vardı. Recemiz vardı, tütün fabrikamız. Çok büyük, çok insanlar çalışıyordu orada. Ansızın bir gece yangın çıktı orada. Çok büyük bir yangın, bir aylarca yanmaya devam etti tütün fabrikası. Sonra orada zaten Zührevi Hastanemiz vardı. Şu anda zaten sağlık şeyi oldu, üniversitesi oldu. Belki malumatınız vardır orası. Çok güzel bir alan orası.
Gelelim şu andaki can kurtaran tesislerimizin olduğu yerde boyaneydi. Çamaşır boyaneydi. Orada da çok insanlar çalışıyor. Ondan önce de lastik fabrikası. Ama tabii onu ben hatırlamıyorum. Daha önce de aynı boyane olan yer lastik fabrikasıymış. Bu araba lastiklerinin yapılan, üretimi olan yerlermiş. Onu hatırlıyorum. Tabii mahallemizin çoğu zaten insanlarımız çalışıyormuş orada. Çok eskiden yani. Ben sade boyaneyle Rece'yi hatırlıyorum. Yanan şeyi, bir de boyaneyi hatırlıyorum ben. Oduncu vardı sade orada sahilde. Mesela tonlarla odun satılan yerler vardı. 4-5 tane vardı, onu hatırlıyorum, evet. Sahilde zaten kenarında şey vardı. İskeleler vardı, sandallar yanaşırdı sahile. Biz çocuktuk orada, denize girerdik. Üstümüzü başımızı giyer, denize girerdik orada. Bir çay bahçeli küçük küçük şeyler, sandalyeler, masalar vardı. Çay bahçeleriydi orada. Sonra tabii kayalarla dolununca orada hiçbir şey kalmadı. Kennedy Caddesi'nin tabii değişti oralar. Mesela orada mermer fabrik şeyi vardı. Atölyeleri vardı çoğunlukla. Mermer yapan tozlar uçardı. Onu bir hatırlıyorum. Başka şey yapmayayım. Tabii değişti tabii. Asfalt oldu. Genişledi yollar. İşte o iskeleler vardı. Ahşaptan iskelelerdi. Çok güzeldi. Hoştu. Yani. Tabii. Böyle çocuktuk ki yani mesela ben tabii çok gençler girmiyordu. Çocukluk şeylerimize girerlerdi. Şu anda mesela gitsek bile biz giremeyiz. Mesela orada çok içkiciler var. Alkol alıyorlar. Çoğunlukla yaşlılar geliyor. Mesela orada oturmuş yıllarca. Başka yerlere taşınmış ikametlerini. Gelip burada denize giriyorlar. Kışın bile giriyorlar, biliyor musunuz oraya? Karda dahil giriyorlar. Ben bazı yolum yoldan da geçerken otobüsle görüyorum onları orada. Şemsiyelerini açıyorlar. Oturuyorlar. Öyle yani. Mesela şey yakındı, dedim ya şurada Tisat mesela geçerken Kumkapı. Balıkçıların olduğu yerde meyhaneler vardı. Çalgılar, malgılar çalardı. Ondan sonra insanlar gelir, nezih insanlar gelir. Yani ben Şaşırım'daki bilmiyorum, hani pek bu taraflara geçmediğim için bilmiyorum. Ama o zaman çok güzel, nezih bir yerdi orası da. Aileler gidiyordu oraya. İstanbul balıkçıları, Kumkapı. Kumkapı'da balıkçılarımız doluydu. Bayağı güzel taze balıklar alırdık orada. Babam götürürdü balık almaya. Ben çok severdim balığı. Her hafta giderdik oradan balık alırdık Kumkapı'dan. Tabii şu anda değişti, biliyorsunuz. Eski halleri daha güzeldi. Şöyle, amcam tabii çok uzun zamandan beri orada. Tabii amcam bir de filmlere gittiği için benim babam çalıştırıyordu orayı çoğunlukla. İki kardeş arasındaydı. Şöyle, amcam mesela bütün çoğu filmleri Can Kurtaran'da çekilirdi. Mesela Kadir Savun, Hüseyin Baradan, o çocuklarıma Cüneyt Arkın, nasıl anlatayım? Yani çok çok eskiler gelirdi. Ben de çocuktum yani, bahçede dolaşırdım böyle. Severlerdi beni de. Nasıl anlatayım? Yani çoğunluk o zaman bir de yerleşim yeri çoktu orada. Bayağı bir yerleşim yeri vardı. Orası o trenden inen insanlar olurdu. Gelir seyrederlerdi. Amcama görmek için gelirlerdi. Diğer artistleri görürlerdi. Çoğunlukla Türk sinemasında çevrilen filmler hep Can Kurtaran'daydı. Şimdi yerleşim yeri olmadığı için de tabii pek gelen olmuyor. Şöyle, orası Eminönü Hizmet Vakfı adınaydı. Erol Taş Kültür Merkezi'nin. Amcam rahmetli olduktan sonra bir süre damadı çalıştırdı orayı. Fakat o da yapamadı. Yapamayınca başka bir ev değişti. Eski Anavatan İlçe Başkanı Abuzer Yıldız diye bir bey orayı kiralamış vakıflarda. Onlar çalıştırdı. Uzun bir süre çalıştırdı ve daha iyiydi. Sonra onlar da bıraktılar. Bu sefer ikinci bir ev değişti. Onlar da çok fazla çalıştıramadılar orayı. Şöyle anlatayım, nasıl anlatayım? Mesela pek yakın durmadılar insanlara. Yani uzaklaştı insanlar, yavaş yavaş uzaklaştı oradan. Şu anda orası harabe gibi. Gördünüz belki. Bilmiyorum, işler acısı. Ben çok üzülüyorum şahsen. Yani ben yeni olduğum için de değil. Herhangi bir kişi, vatandaşlar da çok üzülüyor. Nevin abla, burayı nasıl değerlendiremedin? Dedim ki burası herkes amcama ait olan bir yer olarak düşünüyorlardı ama değil. Vakıf yeriydi. Sonra şey yaptılar, orayı da tahliye ettiler. Şu anda viran vaziyette, gördünüz.
Üstü zaten kapalıydı. Ortada soba yanardı. Çok güzel odunlar yanardı. Biz kestane pişirdi amcam bize orada hep üzerinde. Mesela film artistlerimiz de oradaydı. Türk sinemasının artistleri de gelirdi. Her gün orası bir mahşerdi. Amcamın sayesinde tabii. Otururduk sabahlara kadar. Ben de onlarla birlikteydim. Evim de yakın orası zaten. Öyle çok güzel anılarımız oldu orada. Yani amcamı mesela trenlerden insanlar inerdi. Erol Taş'ı görelim, Erol Taş'ı görelim diye. Amcam da böyle hoş karşılardı. Çaylar ısmarlardı. Mesela yemekse yemek ısmarlardı. Eli açıktı. Öylelikle devam ettik. Ama şu anda içler acısı diyorum ya. Yani ben bunu gereken mercilere de söyledim zaten. Fakat artık sonuç neye varacak bilemiyorum. Bildiğim kadarında oranın otel olacağını söylendi. Onun için çok üzüntülüyüm. Yani. Zaten vatandaşlar zaten devamlı orada oluyordu. Mesela Ramazanlarda sahur bile yapıyorduk orada biz. Vatandaşlar da geliyordu. Mesela orada yurdumuz vardı gençler için. O yurtlara biz yemek götürürdük öğrencilere, mahalleli halk olarak çok yakın olduğu için. Mesela amcam sahur verirdi orada. İftar verirdik. Mesela bizim de kendi kahvemiz amcam öldükten sonra babam açtı orayı. Mesela biz her ay Ramazan'da iftar verirdik. Halka açık, vatandaşa açık. Mesela trene koşa koşa giderdi, babam çağırırdı onları rahmetli. Gelin nereye koşun, iftara yetişeceğiz Halil amca derlerdi. Babam çevirirdi onları. Sokak sofralarında kurardık biz, masalar, sandalyeler. Yemekleri biz benden kız kardeşim pişirirdik. Yemeklerimizi. Hazırlardık. Herkes iftara suyunu, pidesini, her şeyinden biz hazırlardık rahmetli babamın annemin zamanında. Çok severlerdi hayır yapsın. O kadar güzeldi. Sonra işte şey yaptık biz, orası kapanınca zaten bizim annem, babam ve rahmetli olunca bu sefer Erol Taş amcamın kahvesine yöneldik. Biz orada sahurlarımızı, iftarlarımızı orada açardık. Öyleydi. Ama üzüntülüyüm. Çok üzüntülüyüm. Yani değerlendirilebilirdi orası. Erol Taş kültür merkezi olarak da düşünemeseler, ne yaparlarsa yapsınlar, otel dahil olmuş olsa, onun bir bölümünü Erol Taş Kültür Merkezi olarak bir tarihi anı bırakabilirler. Onun için üzüntülüyüm. Maalesef. Ahşap. Şöyle, ondan önce ilk el değiştiren kişi içerisini tadilat yaptı. Betonarme şeklinde. Ama dışı ahşap olarak duruyor. Şu anda zaten dedim ya, balicilerle, tinercilerle uğraşıyoruz bütün gün. Kapat diyor mesela, ben vakıfa da ilettim kendilerine. Burayı kapatan, bir koruma altına alalım. Yıkıldı, yıkılacak zaten. Ben de onun yan tarafında oturuyorum zaten. Ondan sonra hani değerlendirilse yapılsın. Yoksa da yani bir paravan içine alınsın orası. Çok kötü durumda. Her gün emniyetten çalışıyorum ben. Hani ateş atacaklar, sigara atacaklar, yangın çıkaracaklar diye korkusuyla uyuyamıyoruz bile. Mahalleli olarak da rahatsız insanlar. Hani bütün mercilere bildirdim bunu. Ama hiçbir cevap alamadım. Maalesef. Şu anda otel zaten, Kalyon Oteli orası. Yan tarafında zaten şey var, restoranları var. Benzin istasyonu vardı, evet orada hatırlıyorum. Pembe Keşuk Gazinosu vardı, onun hemen yanında. Cahit Çeki diye bir patronuydu. Bir yeğenimin patronuydu kendisi. Ben de giderim, o da rahmetli, çok değerli bir insandı. Kalyon Oteli şu anda Kalyon Otel olarak çalışıyor zaten. Benzin istasyonu yok. Kaldırıldı. Başka öyle bir şey yani. Mümkün değil karşılaştıramam. Hayır. Kesinlikle. Şimdi otel oldu yani zaten, dedim ya. Mahalle halkı olarak da çok iyiydik biz. Böyle kavga yok, gürültü yok, gayet güzel. Dedim ya, herkes el birliğiyle, birlik beraberlik vardı. Yani şu anda da var ama yani şu anda benim oluşumdan kaynaklanıyor dedim ya. Oluşumdan kaynaklanıyor. Yani bir araya topluyoruz insanları mesela. Ama dediğim gibi eski haliyle şu arasında zerre kadar fark yok maalesef. Dede Efendi zaten orası karakoldu yan tarafı. Çocukluğumuz zaten oralarda hep oynardık biz, geçerdi. Çeşme de var orada, gördünüz mü bilmiyorum. Çeşme de var. O çeşmeler de tadilatta şu anda yapılıyor. Karakolumuz zaten kalkmıştı. O da yukarı bir kısma gitmişti.
Orada oynuyorduk. Dede Efendi'de güzel sergileri şeyli var. Bilmem gezdiniz mi? Dede Efendi beğendiniz mi? Değil mi? Çok güzel. Evet. Ziya amcamız vardı. Orayı bekleyen. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Öyle yani. Zaten ilerisinde biraz Akbek camimiz var. Valla Akbek Caddemiz şöyle. Dedim ya pazarımız vardı bizim orada. Bir de böyle kaliteli insanlar, seçkin insanlar otururdu. Mesela Forsin Otel'in bulunduğu yer cezaeviydi. Bilmem bilginiz vardır. Orası şu anda biliyorsunuz Forsin Otel oldu. O da şimdi el değişmiş zaten şu anda. Dediğim gibi orada çok çok nezih insanlar oturdu. Orhan Şener, diş doktoru. Orada ikamet ediyordu. Tansu Çiller'in evi var. Şu anda kapalı vaziyette duruyor orada. Sibel Can, bizim madem. Mine Koşan, Kadırga'dan bizim. Öyle çok nezih insanlarımız vardı. Hatırladığım kadarıyla. Ama şu anda öyle değil. Yani Akbek Caddesi, pazarımız dediğim gibi pazarımız vardı. Bir de nezih insanlarımız vardı. Şu anda orası biliyorsunuz oldu. Restoranlar açıldı tamamıyla. Orada pek aile kalmadı artık. Artık bilmem daha sonra ileride ne olabilir. Yollarımız zaten kapanacak herhalde çoğu. Artık o zaman plan proje değişirse bilemiyorum. Şimdi şöyle, ben orada büyüdüm zaten. Devamlı iç içeydik. Halen öyleyiz. Roman vatandaşlarımdan. Şöyle, düğünlerimiz olsun. Mesela orada bizim bir terzimiz vardı. O zaman böyle çok hazır konfeksiyon falan değildi. Terziler vardı. Ben genç kızlık bütün kıyafetlerimi orada diktirirdim. Hürmüz teyze diye biri vardı. Allah rahmet eylesin. Şu anda zaten benim orada arkadaşlarımın çoğunluğu orada. Şu anda da devam ediyor, oturuyorlar. Ondan sonra düğünlerimize gelirler. Biz düğünlerimize giderdik. Çok neşe içinde geçirirdik. Yani çok seviyorum kendilerini. Ondan sonra tabii sonradan da tabii çok eskiler vefat etti. Çoğu insanlar taşındı. Nasıl anlatayım ben? Çoğu gecekondularımız var. Müzik severlerimiz var. Şeyimiz. Diyaloglarımız çok çok iyi kendilerinden. Ben kendilerini çok seviyorum. Tek tek gecekondularımız var orada. Mesela dedim ya yatırları var içinde. Çoğu tek katlı olan yerlerde. Oralar inşallah Allah'ın izniyle dışına çıkacak. Şimdi şu anda zaten belediye başkanımız oraya çözümler de üretmeye başlayacak Allah nasip ederse. Şu anda yani çok yerlisi yok orada ama onlar da bizlerle, biz onlarla uyum sağlıyoruz içimizde. Gidip gelmelerimiz oluyor. Onun için seviyorum ben roman mahallemizi. Tabii tabii çok boş arsalarımız vardı. Mesela anlatayım mesela Akbıyık, Cami Sokak. Ondan sonra Cevri Kahve İlköğretim Okulu'nun karşı kısmında, yan kısmında çok arsalar var. Şu anda boş oralar. Şu anda duruyor öyle. Hani çoğu şahıs yer, kamulaştırırlar ileride bilemiyorum. Çok güzel arsalar var şu anda. Hatta bizim Ergün Başkanımız da der, böyle boş alanlar varsa otopark olarak düşünelim, yapalım falan. Çünkü trafik sorunu çok büyük. Mesela Ayasofya Camimiz açılınca trafik daha da yoğunlaştı. Büyük otobüsler gelmeye başladı. Vatandaşlar da çok rahatsız. Şimdi her önünüze baktığınızda her taraf otopark. Yani o kadar büyük bir problem otopark. İnşallah bir çözüm bulurlar. Bir şeyi kavuşuruz. Gün ışığına çıkarız. Tabii orada seksek oynardık biz boş arsalarda. Topraklı mopraklı yani böyle betonlaşma falan değil. Şu anda da gene öyle yeşil alan şeklinde duruyor. İnşallah orada biz çok oynardık. Belimizde böyle lastikler vardı. Hula hop derlerdi. Biz onları çok oynardık orada. Arkadaşlarımız çok güzeldi. Yani bilmiyorum ben bizim zamanımızdaki şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Çocuklarım şimdi oyun bilmiyor mesela. Ben Can Kurtaran Spor Kulübü'nde de yönetimindeyim. Çocuklarımızı biraz oraya yönlendirmeye başladım. İnşallah iyi olacak Allah'ın izniyle. Bizim Can Kurtaran mı? Şimdi şöyle tam belirli bir yerimiz yok. Sağ olsun Ergün Başkanımıza gittik, rica ettik. Mehmet Bilici, Can Kurtaran Spor Başkanımızın. Onunla beraber ziyarete gittik. İnşallah öyle bir yer bulursak bize bir yer ayarlayacak Ergün Başkanım. Şimdi şu anda oynuyoruz yani bizim İBB'nin şeyi var Yenikapı'da biliyorsunuz. Orada oynuyorlar. Mimar Sinan da var mesela. Orada devam ediyorlar şu anda.
Yerleri falan var. Sıkıntı yok yani. Eskisiyle yok, mümkün değil, karşılaştıramayız. O kadar böyle nüfus çok artışı yoktu ki. Gayet yollarda rahat yürüdük. Araçlarla rahat gidip gelirdik. Şu anda tabii Fatih'te birleşince bayağı yoğunluk oldu. Ama karşılaştırma mümkün değil. Eski hali daha güzeldi. Çok çok güzeldi. Şimdiden çıkıyorsunuz, siz kendi mahallenizi bırakın, kendi içinizde bile yabancı oldunuz. Şuna emin olun. Yabancıyız yani, bizim insanlarımızdan çok fazla yabancılar var şu anda. Ama eskisi gibi değil. Eskiden çok nezihtik, daha güzeldik, hoştuk. Düzelecek. Can kurtaran. Neden? Vallahi bileyim mi, ben can kurtaran deyince ben şöyle mesela bir yere gideyim. Ya Sultanahmet'e geldim böyle, ben çok değişik bir insan oluyorum. Şuna emin olun. Bakın yurt dışında da yaşadım ben. Ama nasıl durmuşum ben, şimdi aklım olsa durmazmışım. Çok seviyorum ben. Mesela Fatih de şu anda şöyle. Dediğim gibi Fatih de çok güzel. Mesela başkanımız sağ olsun, Ergün başkanımız çok güzel yerler yaptı. Bahçelerimiz. Nasıl anlatayım? Yüzme havuzlarımız. Esasında güzel ama ben yoğunluktan şikayetçiyim. Mesela çok güzel şeyler yaptı Ergün başkanımız. Dediğim gibi mesela biz açılışlarına katılıyoruz. Gidiyoruz muhtarlar olarak. Çok çok güzel. Fatih beğeniyorum. Ama dedim ya, çok yoğun. Çok kalabalık. Mesela Koca Mustafa Paşa'da aynısı. Çok yoğun olan yer. Mesela çoğu bizim mesela can kurtarandan yerlerini satanlar çoğu oraya yerleştiler. Ben kızıma gidiyorum oraya. Mesela her dönüşümde baktım, belki 10-15 tane fazla can kurtaranlı görüyorum orada. Hoşuma gidiyor Paşa. Koca Mustafa Paşa. Güzel yerlerimiz var ama dedim ya, yoğunluk, çok yoğunluk var. Fazla bir yoğunluk. Can kurtaran da anım. Vallahi anılar çok da hiç unutuyorum. Nasıl anlatayım anılarımı? İşte zaten çoğu çocuk dedim ya, Erol Taş'ın orada, amcamın orada geçiyordu zaten devamlı. Ben bir de erkek gibiydim böyle. Ondan sonra dedim ya işte, okulumuz var zaten, okulumuz Çevik Alfa İlköğretim Okulumuz var şu anda orada. İşte hep orada geçtik, yani öyle pek anıyla karşılaşmadım şeyden, ama güzeldi yani. Özlemez miyim? Çok özlüyorum. Yani şu anda nasıl dedim ya, bakın yani iniyorum ben mesela, sahilden gelmiş olsam Sultanahmet'i görüyorum, camisini. Orada geldim, Altı Minare benim için çok, ben evimde de zaten şeyi de görüyorum, Çamlıca'yı da görüyorum. Caminin olduğu yer. Seviyorum yani. İşte düşünmüyorum, ölene kadar orada kalacağım inşallah. Vallahi seviyorum. Şu anda yok. Şu anda yeni açılacak Allah nasip ederse. Ulaştırma Bakanımız buradaydı zaten. Çok güzel plan projeleri izledim. Gördüm. Ondan sonra bir tarafın işte şeyin olduğu yer, garın olduğu yer, daha değişik şeyler alacak. Dinlenme tesisleri falan yapılacak orada. Bir bölümü zaten yürüyüş yolu olarak olacak. Bir bölümü de bisiklet yolu olacak. Diğer yerde de nostalji tren. Gidiş geliş olarak yapılacak. Şu anda hızdan çalışma devam ediyor. Can kurtaramız canlanacak ya Allah'ın izniyle. Trenimiz de açılırsa güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Tabii ki. Yani o kahvenin kapanışı zaten çok kötü oldu. İstasyon da aynı şekil. Çünkü İstanbul Adliyemiz vardı bizim Sultanahmet'te. Mesela orada insanlar yığınla inerlerdi. O kadar yoğunluktu ki anlatamam size. Çoğu yerler kapandı mesela. Adliyemiz kapandı. Şu anda Milli Eğitim Müdürlüğü oldu biliyorsunuz. Yani nasıl anlatayım ben size? Çok çok değişik şeyler oldu. Sultanahmet de aynı şekil. Mesela orada bile oturanlar vardı. Yani öyle. Bakalım Allah nasip ederse güzel güzel şeyler olabilir. Topkapı Sarayı zaten bana bağlı. Ayasofya zaten bize bağlı, bizim işte mahallemizin içinde. İşte zaten Topkapı Sarayı'nın içinde bizim şeyimiz var, top sahamız vardı. Can Kurtaran'ın. Orada da mesela bizim sporcularımız, çocuklarımız orada top oynarlardı. Matbaacılık meslek okulumuz vardı içinde. Ondan sonra daha çok şeyler vardı orada.
Ama şu an onlar tabii kapandı. Şu anda Gülhane Hastanesi açılacak Allah nasip ederse. Topkapı Sarayımızın içinde. Böyle yani bakalım bir projeler güzel. Çok güzel yani can kurtaran güzel olacak esasında. Değişimler oldukça tabii gide gide de yerleşim yeri bitecek maalesef. Can kurtaran ama. Can kurtarana hiçbir şey olmadı. Yani nasıl anlatayım ben size? Yani gelen insanlar bilmiyorum yani bir muhtarlarını bile tanımıyorlar. Bakınız. Mesela ben bazı dolaşıyorum. Esnafları da geziyorum. Tanımıyorlar. Yani inip de aşağıda bir muhtarımız vardır demiyorlar. Yani bazı iftarda mesela yemeğe bile çağırıyorlar. Ben gitmiyorum. Neden? Hiçbir gün bir ziyaretime gelmediler. Bundan şikayetçiyim kendilerinden. Ciddi söylüyorum. Mesela tebrikatları oluyor. Otellerin, restoranların. Gelip işte elemanı gönderiyor. Şey yapıyor, aldırıyor veya imza karşılığı zaten veriyoruz. Ama muhtarlığına hiç yakın düşmüyorlar. Kesinlikle. İlgilenmiyorlar yani. Tabii işte dedim ya herkes yerini satıp gitti. Yani insan kalmadı. Tabii. Şimdi herkes evini satınca rahatsız oldu. Mesela anzaklar olurdu Akbıyık Caddemizde. Ondan sonra gelirlerdi, sabahlara kadar eğlenirlerdi. Mesela bizim top sahasına onların çok faydası oluyor. Maç yaptırırlardı onlara da. Onlar biliyorsunuz alkol çok alırlar. Onun için de onlarla böyle bayağı bir esnafa yardımları oluyordu. Seneden seneye geliyorlardı anzaklar. Şimdi o da kalktı, gelmiyorlar. Yani esnafa yani mahalle halkına zarar oldu. Dedim ya yani otele dönüşünce, turizme açılınca kötü oldu. Mahalle kültürümüz bitti maalesef. Fatih'ime gurur duyuyorum. Seviyorum. Fatih'i seviyorum. Biz Eminönü'yü biliyorsunuz. Eminönü Fatih'e birleştik. 57 muhtara düştük zaten tamamıyla. Sorun yok yani. Güzel olacak.